Bugün dünyanın en güçlü ekonomilerinden biri olan bu ülke 70 yıl önce haritadan tamamen silinmek üzereydi. Tam 35 yıl boyunca Japon işgali altında yaşadılar. Açlık, yoksulluk ve insanlık dışı baskılar milyonlarca insanın hayatını alt üst etti. Tam özgürlüklerine kavuştuklarını düşündükleri anda bu kez 1950 yılında Kuzey Kore saldırdı. Sadece birkaç hafta içinde ülkenin neredeyse tamamı ele geçirildi. Güney Kore yok oluşun tam kıyısındaydı. Birleşmiş Milletler güçlerinin, NATO ülkelerinin ve henüz NATO üyesi olmayan Türkiye'nin müdahalesiyle son anda yok olmaktan kurtuldu. Türk Tugayı o topraklarda 721 şehit verdi. Ancak savaş bittiğinde geriye bir zafer kalmamıştı. Sadece yıkılmış şehirler, derin bir açlık, sefalet ve geleceğe dair koskoca bir belirsizlik vardı. 1960 yılında Güney Kore'nin kişi başı milli geliri sadece 120 dolardı. Türkiye'nin o yılki geliri ise 500 dolar. Yani Güney Kore Türkiye'nin 1/4 kadar bile değildi. Hatta bazı Sahra altı Afrika ülkelerinden bile daha fakirdi. Üstelik ne petrolü vardı ne de bir madeni. Ne de onu kısa yoldan zenginleştirebilecek tek bir doğal kaynağı. Peki bütün bunlara rağmen bu insanlar nasıl oldu da dünyanın en devasa teknoloji imparatorluklarından birini kurdu? Hazırsanız başlayalım. Bu Güney Kore'nin yükselişinin hikayesi. 1910 yılında bir milletin adı, dili ve geleceği tek bir imza ile silindi. Japon İmparatorluğu Kore'yi işgal etti. Ve bu sıradan bir işgal değildi. Japonya Kore'yi yönetmekle yetinmedi. Kore'yi yok etmeye karar verdi. Bir an için hayal edin. Bir sabah okula giden küçük bir Koreli çocuk sınıfa girdiği an öğretmeni ona kendi ana dilinde tek bir kelime etmesini yasaklıyor. Daha da kötüsü, kendi adı bile artık yasak. Japon yönetimi binlerce aileyi zorla Japon isimleri almaya mecbur bıraktı. Bir gecede büyük babasının ona verdiği isim resmi kayıtlardan silindi. Okullarda Korece konuşmak yasaktı. Kore tarihi ders kitaplarından çıkarıldı. Yerine Japon tarihi dayatıldı. Aile soy ağaçları, gelenekler, bayramlar hepsi devlet denetimine alındı. Yüz binlerce genç Koreli erkek Japon ordusu için cepheye sürüldü. Binlercesi Japonya'nın savaş fabrikalarında köle gibi çalıştırıldı. Peki ya Koreli kadınlar? Bugün hala tam olarak yüzleşilmemiş Japonya ile Güney Kore arasındaki en derin yarayı açık tutan bir gerçek var. Konfor kadınları. Japon ordusu için zorla çalıştırılan, hayatları boyunca bu utancı ve travmayı taşıyan 10 binlerce Koreli kadın. Bazı araştırmacılara göre bu rakam 100 binlere ulaşıyor. 35 yıl. Bu millet tam 35 yıl boyunca kendi dilini konuşamadı. Kendi adını taşıyamadı. Kendi tarihini okuyamadı. Kendi kimliğini yaşayamadı. Ve 1945'te her şey değişti. İkinci Dünya Savaşı bitti. Japonya teslim oldu. Kore sonunda özgür olacaktı. Ya da öyle sandılar. Çünkü asıl kabus tam da özgürlüğün geldiği o gün başlıyordu. Ağustos 1945. Japonya teslim olduktan sonra ortaya kritik bir soru çıktı. Kore'yi kim yönetecekti? Cevap hiç Korelilerden gelmedi. Binlerce kilometre uzakta Washington'daki bir odada oturan iki Amerikalı subay önlerindeki bir haritaya bakarak yarım saat içinde bir karar verdiler. 38. paralel Kore'yi ikiye bölecekti. Korelilere hiç kimse sormadı. Bir gecede aynı köyde büyümüş kardeşler, aynı pazarda alışveriş yapmış komşular birbirine düşman iki ayrı devletin vatandaşı oldu. Kuzeyde Sovyet destekli Kim Il-sung iktidara yerleşti. Güneyde ise kırılgan, batı yanlısı bir yönetim şekillenmeye başladı. İki Kore, iki karşıt dünya ve aralarında gitgide derinleşen bir uçurum. Bu bölünme kalıcı mı olacaktı? Kim Il-sung buna razı değildi ve kafasında milyonlarca insanı ateşe atacak çok daha kanlı bir plan vardı. 25 Haziran 1950 sabahında Kuzey Kore'nin Sovyet yapımı tankları hiçbir uyarı yapmadan 38. paraleli geçti. Güney Kore ordusu tamamen hazırlıksızdı. Hayatlarında tank görmemiş askerler ellerindeki tüfeklerle Sovyet zırhına karşı koymaya çalıştı. Sonuç bir felaketti. Sadece 3 gün içinde başkent Seul düştü. Birkaç hafta bile geçmeden Güney Kore'nin neredeyse tamamı kuzeyin eline geçmişti. Hükümet Busan çevresindeki minicik bir sahil şeridine sıkışıp kalmıştı. Ordunun elinde son birkaç kilometrelik toprak vardı. Bu bir ülkenin haritadan silinmesine ramak kala olduğu andı. Ve tam o anda dünyanın dört bir yanından Birleşmiş Milletler bayrağı altında askerler gelmeye başladı. Ve bu gelen ordulardan biri henüz NATO üyesi bile olmayan, Kore'yi adıyla bile tanımayan binlerce kilometre uzaktaki bir ülkeden geldi. Türkiye. 17 Eylül 1950 sabahı 5000 Türk askeri İskenderun'dan yola çıktı.
haritada nerede olduğunu bile tam bilmedikleri bir ülkeyi kurtarmak için. Koreliler savaşa katılan yabancı birliklere isimler veriyordu. Türk Tugayı'na verdikleri isim Kutup Yıldızı. Ve o yıldız Kasım 1950'de Kunuri'de en parlak anını yaşadı. Çin ordusu savaşa dahil olmuş. Dev bir taarruz başlamıştı. Birleşmiş Milletler kuvvetleri geri çekilirken o geri çekilişi koruyacak, kendini feda edecek bir birliğe ihtiyaç vardı. Türk Tugayı bu görevi üstlendi. Dondurucu soğukta sayıca kat ve kat üstün olan Çin ordusuna karşı 3 gün, 3 gece durmadan savaştı. Türk kaynaklarına göre General MacArthur o muharebenin ardından şöyle demiş: Türklere herkes kahraman diyor. Kunuri'de 8. orduyu kurtaran onlar. Türk askerlerinin bu direnişi Birleşmiş Milletler kuvvetlerinin kuşatılmadan geri çekilmesini sağladı. Tarihçiler o muharebenin Güney Kore'nin kaderini değiştiren dönüm noktalarından biri olduğunu söylüyor. Türk Tugayı savaş boyunca toplam 721 şehit verdi. Savaş 1953'te bir ateşkesle durduruldu. Güney Kore yok olmaktan kurtulmuştu. Ve o bölünme çizgisi, o 38. paralel, bugün hala dünyanın en yoğun silahlandırılmış sınırlarından biri olarak duruyor. Ama savaşın bittiği o gün ortada bir zafer yoktu. Ortada sadece bir enkaz vardı. Ve o enkazın içinden kimsenin tahmin edemeyeceği bir hikaye dosuldu. Ne petrolü vardı, ne imkansız bir vaka gibi görünüyordu. Peki bu ülke bu enkazdan nasıl kalkacaktı? Park'ın ilk hamlesi 5 yıllık kalkınma planları hazırlamak oldu. Her yeni plan bir öncekinden çıkarılan derslerle daha da keskinleşiyordu. Model basit seçtiği şirketlere ihracat, dünyaya sat, ne olursa olsun sat. Ama insan sermaye ABD'nin yanında Vietnam'a asker gönderdi. Karşılığında gelen döviz ve askeri ekonomik anlaşmalar sanayileşmenin yakıtı oldu. 3 kaynakla birlikte somut projeler hayata geçmeye başladı. 1968'de kurulan POSCO kısa sürede bir demir çelik devine dönüştü. Bugün dünyanın en büyük demir çelik üreticilerinden biri. Çelik olmadan gemi olmaz. Gemi olmadan ihracat olmaz. Ve gerçekten de Güney Kore kısa sürede dünyanın en büyük gemi inşaat sanayilerinden birini kurdu. Sonra otomotiv geldi. Sonra elektronik. Sonra o yıllarda kimsenin tahmin edemeyeceği bir sektör. Yarı iletkenler. Bugün Güney Kore ekonomisinin bel kemiği olan çip üretimi. 1962'den 1979'a kadar Güney Kore ekonomisi yılda ortalama %9,5 büyüdü. Kişi başı milli gelir 120 dolardan 1600 dolara fırladı. 17 yılda. Buna Han Nehri mucizesi dediler. Peki bu mucizeyi kim inşa etti? Cevap birkaç aile isminde saklı. Park'ın seçtiği şirketler Chebo denen aile kontrolündeki devasa iş gruplarına dönüştü. Devlet onları besledi, büyüttü, korudu. Samsung başlangıçta küçük bir gıda ihracatçısıydı. Kurutulmuş balık ve un satıyordu. Sonra tekstile geçti. Sonra elektroniğe. Sonra da bugün cebinizdeki telefondan tanıdığınız akıllı telefon ve yarı iletken devine dönüştü. Hyundai bir inşaat şirketi olarak başladı. Sonra gemi yapımına girdi. Kurucusu Chung henüz tek bir tersanesi bile yokken İngiliz bankalarını ikna etmek için cebinden 500 wonluk bir banknot çıkardı. Üzerinde 16. yüzyılda Japon donanmasını yenen efsanevi kaplumbağa gemisi resmi vardı. Biz zırhlı gemiyi batıdan 300 yıl önce yaptık dedi ve krediyi koparttı. Sonra otomobile geçti. Bugün dünyanın en büyük otomotiv gruplarından biri. LG, kozmetik ve sabun satan küçük bir firmaydı. Sonra enerji ve sonra da telekomünikasyona yöneldi. Devletin himayesi altında bu şirketler inanılmaz bir hızla büyüdü. Ama bu büyümenin bir de karanlık yüzü vardı. Park dönemi sadece ekonomik mucizelerle dolu değildi. İşçiler günde 16 saat çalıştı. Sendikalar fiilen etkisizleştirildi. Grev hakkı büyük ölçüde yoktu. Muhalefet susturuldu. Gazeteler sansürlendi. Mahkemeler bağımsızlığını yitirdi. Park'a karşı çıkanlar Kore merkezli istihbarat ajanları tarafından takip edildi, gözaltına alındı ve işkencelere maruz kaldı. 1972'de Park anayasayı askıya aldı. Kendine neredeyse sınırsız yetkiler tanıdı. Artık Güney Kore resmi olarak bir diktatörlüktü. Ama halk sustukça ekonomi büyüdü. Ve büyüdükçe sessizlik daha da zorlaştı. Üniversite öğrencileri sokaklara döküldü. İşçiler fabrikaları terk etti.
gazeteciler kalemlerini bırakmadı. Her seferinde devlet müdahale etti. Her seferinde kan döküldü. Burada durup şunu sormak lazım. Bir ülke özgürlüğünü feda ederek kalkınabilir mi? Ve eğer kalkınırsa o kalkınma gerçekten milletin bir zaferi midir? Park kendisi bu sorunun cevabını asla vermeyecekti. Çünkü onu bekleyen son kimsenin tahmin edemeyeceği kadar yakındı. 26 Ekim 1979. Bir akşam yemeği. Park, istihbarat başkanı Kim ile yemek yiyor. Masada başka isimler de var. Müzik çalıyor, şarap içiliyor. Ve sonra Kim silahını çekti. Önce Park'ın koruyucusunu vurdu. Sonra Park'a döndü. Tetik çekildi. 18 yıllık bir iktidar bir akşam yemeğinde Park'ın kendi adamının eliyle sona erdi. Kim'in bunu neden yaptığı hala tam olarak netleşmiş değil. Soruşturmalar ve teoriler bugün hala tartışılıyor. Park öldüğünde Güney Kore dönüşmüştü. Ama özgür değildi. Onun ölümüyle özgürlük gelecek miydi? Hayır. Daha karanlık bir sayfa açılmak üzereydi. 1980 yılında Park'ın suikastinin ardından kısa bir demokratikleşme umudu doğdu. Ama o umut çok kısa sürdü. General Chun Doo-hwan yeni bir darbe yaptı. Gwangju şehrinde demokrasi isteyen halk sokaklara çıktı. Ordu müdahale etti. Ne kadar insanın öldüğü hala tartışmalı. Resmi rakamlar yaklaşık 200'den bahsediyor. Görgü tanıkları çok daha fazlasını anlatıyor. Gwangju, Güney Kore'nin hafızasında silinmez bir yara olarak kaldı. Ama o yara bir şey de yaptı. İnsanları daha kararlı hale getirdi. 1987 yazında Seul sokaklarında milyonlarca insan vardı. Öğrenciler, işçiler, orta sınıf, beyaz yakalılar. Hepsi birlikte yürüyordu. İstedikleri tek şey serbest seçim. Bu sefer devlet geri adım attı. Anayasa değiştirildi. Doğrudan Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapıldı. 37 yıllık askeri vesayet halkın iradesiyle sona erdi. Güney Kore ekonomik ve siyasi dönüşümünü tamamlamıştı. Ama ülkeyi bekleyen bir sınav daha vardı. Bu sefer tanklarla değil rakamlarla gelecekti. 1997 sonbaharı Asya'yı saran finansal bir kriz sırasıyla Tayland'ı, Endonezya'yı vurdu ve sonra Güney Kore'ye sıçradı. Chaebol''lerin yıllardır sürdürdüğü borçla büyüme modeli bir anda çöktü. Bankalar ard arda batmaya başladı. Şirketler iflas etti. İşsizlik 10 yıllardır görülmemiş seviyelere fırladı. Fabrika kapıları da kilit vuruldu. Milyonlarca insan bir gecede işini kaybetti. Ülkede döviz rezervleri tükendi. Ulusal para birimi çöktü. Güney Kore IMF'den yardım istemek zorunda kaldı. Bu halkın gözünde bir ulusal utanç tablosu olarak algılandı. Çünkü 30 yıl boyunca biz artık bir mucize ülkesiyiz diye anlatılan bir hikaye tek gecede paramparça olmuştu. Ve tam o noktada dünyanın hiçbir yerinde görülmemiş bir şey oldu. Halk altın topladı. Evlerindeki mücevherleri, düğün yüzüklerini, bebeklerinin doğum bilezik hediyelerini, madalyalarını devlete teslim etti. Kuyruklar kilometrelerce uzadı. Sıradan insanlar ülkenin dış borcunu ödemeye yardımcı olmak için kendi geçmişlerinin en değerli parçalarını gönüllü olarak feda etti. Bu dayanışma dalgası sadece sembolik değildi. Toplanan altın gerçekten dış borcun ödenmesine katkı sağladı. Kriz sonrası Güney Kore ekonomisi kökten yeniden yapılandırıldı. Zayıf bankalar kapatıldı. Şeffaflık zorunlu hale getirildi. Aile şirketlerinin aşırı borçlanması sınırlandı. Ülke teknolojiye, eğitime ve yaratıcı sektöre daha fazla yatırım yapmaya başladı. Ve birkaç yıl içinde kimsenin tahmin edemeyeceği bir şekilde toparlandı. Bugün Samsung dünyanın en büyük yarı iletken üreticilerinden biri ve küresel akıllı telefon pazarının liderlerinden. Çip sektörü kritik. Çünkü her modern dünyanın hemen hemen her cihazı telefondan otomobile, yapay zeka sunucularına kadar bu küçük parçalara bağımlı. Güney Kore bu zincirin tam merkezinde oturuyor. Hyundai bir zamanlar bir banknottaki kaplumbağa gemisi resmiyle kredi koparan şirketten bugün dünyanın en büyük otomotiv gruplarından birine dönüştü. Ama asıl sürpriz kimsenin ekonomik plan olarak görmediği bir alanda geldi. K-pop sıfırdan inşa edilen bir prodüksiyon sistemiyle milyarlarca dolarlık küresel bir sektöre dönüştü. Kore dizileri dünyanın dört bir yanındaki izleyicileri ekrana kilitliyor. Squid Game düzinelerce ülkede bir numaraya çıktı. Parazit, Oscar'da en iyi film ödülünü aldı. Asya kökenli bir film için bir ilk. Bütün bunlar Güney Kore'nin bilinçli olarak inşa ettiği bir yumuşak güç stratejisinin bir parçası oldu. Ülke artık sadece ürün ihraç etmiyor. Hikaye, imaj ve kültür ihraç ediyor. Kişi başı milli gelir 120 dolardan bugün
35 bin dolar seviyesine ulaştı. 70 yılda dünya tarihinde eşi görülmemiş bir dönüşüm. Geriye şu soru kalıyor. Park işkence yaptırdı. Demokrasiyi askıya aldı. İnsanları zindana attırdı. Ama aynı park 120 dolarlık kişi başı geliri olan bir ülkeyi dünyanın en büyük ekonomilerinden birine dönüştürecek temelleri attı. Peki kim haklıydı? Özgürlük için savaşan öğrenciler mi? Yoksa önce ekmek sonra özgürlük diyen general mi? Belki bu sorunun tek bir cevabı yok. Belki Güney Kore mucizesi ikisinin de bir ürünü. Generalin demir yumruğu olmasa o hızlı kalkınma mümkün olmayabilirdi. Halkın direnişi olmasa o kalkınmanın meyvelerini herkes yiyemeyebilirdi. Güney Kore'nin en büyük doğal kaynağı petrol değildi, altın değildi, maden değildi. Onların en büyük doğal kaynağı yetişmiş insan gücü, disiplin ve uzun vadeli düşünme becerisiydi. Peki sizce böyle bir dönüşüm bugün başka bir ülkede mümkün olabilir mi? Yorumlarda görüşmek üzere. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederiz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, bizi takip etmeyi unutmayın.